Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında merakla beklenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı gerçekleşti. Beklenildiği gibi faiz oranında değişikliğe gidilmezken toplantı sonrasında konuşan Başkan Powell'ın Haziran ayı toplantısının varlık alım programında azaltıma gidilmesine yönelik konuşmalarının başladığını belirtti. Bugün saat 14'te Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu faiz kararını açıklayacak. Kurulun faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklemiyorum. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini beklediğim kurda 8,65 ve 8,70 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,55 ve 8,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası toplantısından çıkacak olan karar piyasalar açısından önemini korurken toplantı metninde gelecek aylarda uygulanması muhtemel para politikalarına ilişkin bir ifadenin yer alıp almayacağını da yakından takip ediyorum. Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrası değer kaybeden Euro ile kurda geri çekilmelerin devam ettiğini görüyoruz. Bugün açıklanacak olan Avrupa Birliği TÜFE endeksi fiyatlarda etkili olabilecekken Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,40 ve 10,45 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,28 ve 10,20 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından varlık alım programında bir değişikliğe gidilmesinin muhtemel olduğu anlaşılırken Fed ekonomik projeksiyonda yaptığı güncellemede dikkat çeken taraf ise 2021 büyüme oranının %7'ye revize edilmesi oldu. Enflasyon oranına dair yıl sonu beklentisi %3,4 olarak açıklanırken Başkan Powell enflasyonun beklentilerin üzerinde gelebileceği riskinde de uyarılarda bulundu. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,2030 ve 1,2045 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarının görmemiz durumunda ise 1,1980 ve 1,1965 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları 8,6 milyon varil azalış gösterirken pandemi endişelerinin azalması ve Çin'deki talebin canlanmasıyla beraber yaz aylarında Brent petroldeki seyrin devam etmesini bekliyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda
Yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 73,80 ve 74,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 73,30 ve 72,60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a